Herkese merhaba. Bugün çok ama çok lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Arkadaşlar orijinal birebir bir tarif. Kırım Tatarlarından öğrendiğim bir tarif daha doğrusu. Tam yerinden kendilerinden öğrenilmiş bir tarifle karşınızdayım. Bugün sizinle çiğ börek yapacağız. Çiğ börek genelde kıymalı, patatesli ya da peynirli olur arkadaşlar ama biz bugün ıspanaklı ve otlu yapacağız. Bu da çok güzel oluyor. Diğer tarifleri de zamanla sizinle yapacağım. Bence çiğ böreğin olmazsa olmazı bol soğan. 2 adet soğanı yemeklik olacak şekilde doğradıktan sonra yağın içerisinde kavurmaya başladık. Gördüğünüz gibi güzelce kızardı. Üzerlerine baharatlarını ilave etmeye başladık. Siz istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Biz pul biber, tuz ve karabiber kullandık. Soğanların kavrulması önemli. Ispanakları pişirmeyeceğiz arkadaşlar. Zaten ıspanak çabuk pişen bir sebze olduğu için pişirmemize gerek yok. Biz burada tavayı alır düşüncesiyle koyduk ama tava hepsini almadığı için büyük bir kabın içerisine tekrardan boşaltıyoruz. Ot olarak da dereotu, soğan ve maydanoz kullandık arkadaşlar. Siz daha farklı otlar da kullanabilirsiniz. Yöresel olarak belki sizin oralarda daha farklı otlar vardır. Onları da kullanabilirsiniz. İstediğiniz otu ekler, istediğiniz otu çıkarabilirsiniz yani. Hem pratik olması açısından hem de otların bozulmaması için ben genelde otları doğrayıp buzluğa kaldırıyorum. Böyle kullanması da çok pratik oluyor. Gördüğünüz gibi önceden doğradığım dereotu, soğan ve maydanozu ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Baharatları da zaten soğanın içerisine eklemiştik. Çok lezzetli bir içimiz oldu. Şimdi hamurunu yapmaya başlıyoruz. Hamuru için 4,5 su bardağı un kullandık. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı da sirke ilave ettik arkadaşlar. 1,5 su bardağı da su kullandık. Daha sonra çok az su ilavesi yaptık. Onu da yine göstereceğim size. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın diye. Yine son yarım su bardağı kalan unumu da ilave edeceğim. Yavaş yavaş ekliyoruz bütün malzemeleri. Biliyorsunuz ki bütün videolarımda da söylüyorum sizlere. Böyle silikon bir spatula ile karıştırıyoruz hamuru. Elimize yapışmaması için bence bu yöntemi kullanın, çok işe yarıyor. Daha sonra sadece biraz yoğurup hamuru toparlıyoruz. Bu yöntemle hamur elimize çok fazla yapışmamış oluyor. Bu tarifin olmazsa olmazı sirke arkadaşlar. İstediğiniz sirkeyi kullanabilirsiniz. Sirkenin buradaki kullanım amacı hamurumuzu çıtır çıtır yapmak. Piştikten sonra zaten size hamuru göstereceğim. Göreceksiniz. Efsane bir şey oluyor. Hamuru güzel yoğurmak çok önemli. Annem gördüğünüz gibi yaklaşık 10 dakika kadar yoğurdu. Yaptığımız hamur sert bir hamur olacak arkadaşlar. Yumuşak bir hamurumuz olmayacak. Aklınızda bulunsun. Eğer hamurunuz yumuşak olursa arkadaşlar kızartacağımız için hamurunuz yırtılır, patlar ve yağ sıçrar her yere. Buna dikkat edin. 1,5 su bardağı artı ilave suyu ekliyoruz. Gördüğünüz gibi çok az su ilave ettik. Her unun yapısına göre değişeceği için siz belki bunu hiç eklemek zorunda da kalmayabilirsiniz. Mantı hamuru kadar sert bir hamurumuz olmayacak ama çok yumuşak bir hamurumuz da olmayacak. Yoğurdukça göreceksiniz hamurun sertliğini, nasıl yapmanız gerektiğini anlayacaksınız. Az çok hamur işiyle uğraşanlar hamurun nasıl olması gerektiğini anlamışlardır ama hiç yapmayanlar da yine tarifimle çok kolay bir şekilde anlayacaklardır. Bakın hamurun sertliğini görüyorsunuz. Yarım saat kadar dinlendirdik. Ele yapışmayan kıvamda bir hamur oldu. Yarım saat dinlendirmemiz de çok önemli bu arada arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Annem şimdi bezeleri ayırmak için hafifçe şekil veriyor. Bakın görüyorsunuz hiçbir şekilde ele yapışma vesaire olmuyor. Dinlendirdikten sonra da güzelce kıvama geldi. Şimdi bezeleri ayırıyoruz. Çift olması gerekiyor arkadaşlar. Çift yapın dememin sebebi de arkadaşlar yuvarlak açıp üzerine kapatacağız. Çifter çifter olacak yani. Pişireceğiniz tencere ya da tava neyse onun boyutuna göre bezelerinizi alın arkadaşlar. Bizim pişireceğimiz tavamız biraz küçük olduğu için küçük küçük bezeler aldık. Siz daha büyük alabilirsiniz. Biz bu hamurdan toplamda 10 adet çiğ börek elde ettik arkadaşlar. Bizim yaptığımız bezeler mandalinadan biraz küçüktü arkadaşlar. Çünkü tavamıza göre yaptık. Siz dediğim gibi daha büyük ya da daha küçük yapabilirsiniz. Bu da tamamen size kalmış. Burada bezeyi de nasıl yapacağınızı ayrıntılı şekilde gösteriyorum. Kıvamını, hamurun yapısını görüyorsunuz. Sert bir hamur. Bezeleri annem yapmaya devam ederken ben de size ayrıntılı şekilde gösteriyorum. Hamurun hepsine şekil verdikten sonra üzerlerini bolca unluyoruz ki kurumasınlar. Daha sonra annem eliyle hafif yassılaştırdıktan sonra
Hamuru yoğurduğu kabın içerisine tekrar bezeleri koyuyor ve bir poşetle ağzını kapatıyor. Ağzını kapatmazsak hem hamurumuz kurur hem de açarken çok zorlanırız. Şimdi sıra hamuru açmaya geldi. Çifter çifter açacağız. Yani çift şekilde olacak, tek tek açacağız. Eşit boyutlarda açmaya dikkat edelim. Söylediğim gibi tavanızın boyutuna göre bezenizi alır, ona göre açarsınız. Annem bezeleri açmaya başladı. Sizin için de ufak çaplı bir şov yaptı. Gördüğünüz gibi ikisini aynı anda açmaya çalıştı. Daha sonra tekini kenara koydu ve bir tanesini açmaya devam ediyor. Önce bir miktar unla açmaya başladı. Daha sonra bütün unu temizledi. Çünkü kızartacağımız için un kalıntılarının kalmaması çok önemli. Eşit miktarlarda açmaya dikkat edin demiştim arkadaşlar. Diğer açtığımız hamuru da üstüne kapatacağız. Fazla kalan olursa da size ne yapmanız gerektiğini göstereceğim videonun ilerleyen bölümlerinde. Çok az miktarda unu en başta açarken kullandık. Daha sonra unundan arındırdık ve böyle açmaya devam ediyoruz. Videoda boyutu çok büyük gibi görünse de arkadaşlar hamurun boyutu çok büyük değil. Biz kendi tavamızın boyutuna göre açtık. Siz de evinizdeki tavanıza göre açabilirsiniz ya da nerede kızartacaksanız ona göre açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yine bir miktar unla açtık ve daha sonra temizliyoruz unlarından. Kızartacağımız için un kalıntısı kalsın istemeyiz yağın içerisinde. İki hamuru da açtık ve içerisine içimizi koymaya başlıyoruz. Otlardan çok güzel bir iç yapmıştık gördüğünüz gibi. Her yerine gelecek şekilde yaydıktan sonra hamurun kenar kısımlarında biraz boşluk bırakıyoruz ve su sürmeye başlıyoruz. Arkadaşlar size gösteriyorum. Burada suyu sürmemizin amacı güzelce yapışması. Gördüğünüz gibi eşit boylarda yapmaya çalışmıştık hamurumuzu ve kenarlarını güzelce kapatıyoruz, bastırıyoruz bayağı güçlü bir şekilde. Eğer iyice ve sıkıca kapatmazsak kızartırken açılır veya her yere sıçrar. Bakın arkadaşlar, eğer bir pizza keseceğiniz varsa böyle fazlalıkları pizza keseceğiyle kesebilirsiniz ya da bir bıçak yardımıyla da kesebilirsiniz, hiç sorun değil. Yine kestiğiniz hamurları da kızartabilirsiniz. Böyle gördüğünüz gibi kızgın yağın içerisine çiğ böreğimizi koyduk. Çevire çevire pişireceğiz. Yağın da kızmış olması çok önemli bu arada. Gördüğünüz gibi üst kısımlarına da yanlardan yağ alıp kaşık yardımıyla döküyoruz. Üstünün ve içinin pişmesi için de bu aşama çok önemli arkadaşlar. Bakın hamur koyduğumuzda kabarık değildi ama yağ döktükçe ne kadar kabardığını görüyorsunuz. Size ayrıntılı şekilde göstermeye çalışıyorum. O kadar güzel oluyor ki. Kızgın yağı hamurun üzerine döktükçe ne kadar beyaz olduğunu görüyorsunuz. Yavaş yavaş pişiyor. Kenarları da kızaracak birazdan. Ara ara da kaldırıp kontrol ediyoruz altını. Kızardıysa eğer diğer tarafını çevireceğiz ve orası da pişsin. Bu şekilde pişiriyoruz. Sürekli yağ döküyoruz üzerine. Bakın alt kısmını görüyorsunuz. Çok güzel kızardı ve böyle ters çeviriyoruz. Ve yine çevire çevire pişirmeye devam ediyoruz. Yağ çok kızgın olduğu için pişirmek 2 dakikamızı almıyor. Çok çabuk pişiyor. Zaten ıspanak da çok çabuk pişen bir sebze olduğu için kolaylıkla pişiyor. Ayrıntılı şekilde nasıl pişirmeniz gerektiğini de gösterdim. Üzerine kaşık kaşık yağ dökmeyi unutmayın. Bakın çabucak kızardı ve ocaktan alıyoruz. Diğerini koyduk. Görüyorsunuz ne kadar güzel kabarıyor. Burada çevirirken üst tarafı delindi ama hiç önemli değil. Zaten pişmişti üst tarafı olduğu için sorun yaşamadık. Şu çıtırlığa, şu güzelliğe bakar mısınız? Arta kalan hamurları da yine böyle kızarttık. Bunları yemesi de çok lezzetli. Dilerseniz kesmeyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. İsterseniz kenarlarını şekilli de yapabilirsiniz. Bizim çiğ börek maceramız böyleydi. Dumanı üstünde, hala sıcacık, çok da lezzetli bir tarif. Sizlerle kıymalısını da en yakın zamanda paylaşacağım. Bakın içindeki yeşillikleri o kadar güzel oldu ki. Tarifimi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Herkese iyi günler.